Şimdi Sultanım Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. O Allah dünya denilen bir yer yaratmıştır ve bize bir imtihan salonu haline getirmiştir. Bizim sınav yerimiz, o 2 saatlik ehliyet sınavı yerimiz neresi? Dünya. Ehliyet sınavında nasıl 2 saatte bitiriyoruz? Kısa değil mi 2 saat? Ahirete gittiğimiz zaman bu dünya hayatında geçirdiğimiz 60 sene aynı o 2 saat gibi gelecek. Ya 1 saat kaldık Allah'ım ya 2 saat. Kur'an'ın deyimidir bu. Oraya giden herkes böyle söyleyecek. Dünyada ne kadar kaldın? Soru bu. Dünyada ne kadar kaldın? Mevlam ya 1 saat ya daha fazla. Bu bir rüya gibidir. Bu kısa bir imtihan salonundaki imtihan gibidir. Bir ehliyet sınavı gibidir. Şimdi Mevla Teala bu dünyayı bir imtihan salonu olarak yarattı ve bizi sınıyor. Efendimiz Aleyhisselam dünyayı bize tanıtırken şöyle diyor. Bütün günahların başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi. Gözümüzle gördüğümüz, bildiğimiz, bizi ateşe doğru sevk eden günahların tamamı nereden geliyormuş? Kök neresiymiş kök? Dünya sevgisi. Peki hocam dünya sevgisi madem bu kadar tehlikeli bir şey, hiç çalışmayalım mı? Yeni elbiseler almayalım mı? Ev almayalım mı? Araba almayalım mı? Evlenmeyelim mi? Çoluk çocuk sahibi olmayalım mı? Hadis-i şerifin anlatmak istediği şey bu değildir. Hadisin anlatmak istediği şey, sevgisi kulun kalbinde olmamalıdır. Dünya onu asıl maksattan alıkoymamalıdır. Asıl maksat nedir? Ahirettir. Menzilimiz var bizim. Menzil. Menzil ahirettir. Bu ahiret maksadından, ana gayeden bizi alıkoyan araç ne varsa, ara gaye ne varsa bunların tamamı dünya sevgisidir. İşte bu bütün günahların başıdır. Olayı bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Çok daha iyi anlayacağız. Zenginin bir tanesi geldi mahalleye. Mahallede 100 tane adam var. Seni gördü oradan. Kardeşim, sana bir kırmızı Ferrari hediye etmek istiyorum. Tamam abi, der misin? Tamam abi. Abimsin, der misin? Dersin. Ben çok zengin bir adamım, sana Ferrari hediye ediyorum, dedi. Sen de Ferrari'yi aldın ama adam sana bir teklifte bulundu. Bu Ferrari'yi sana veriyorum ama vermemin sebebi direkt köprüden karşı tarafa geçeceksin. Şu adrese ulaşacaksın. Hiç oyalanmayacaksın, hiç sağda solda gezinmeyeceksin. Arabaya biniyorsun, kontağı açıyorsun, direkt köprüden karşı tarafa geçiyorsun, istediğim adreste duracaksın. Arabayı vermemin sebebi bu. Teklif basit mi? Basit. Görev kolay mı? Kolay. Bu delikanlı, bu sen, anahtarı bir alıyorsun, ya tamam karşı tarafa nasılsa geçeriz, altında Ferrari var ya, İbre 250. Nasılsa hızlı bir şekilde geçebiliriz, dur ben biraz etrafta hava atayım. Dur ben biraz sağda solda gezeyim, tur yapayım. Kızlara hava atayım biraz. Dediğin zaman ne oldu? Sözünde durmadın. Amaç unutuldu. Araca gönlünü verdin, amacı unuttun. Bu verdiğim misaldeki Ferrari dünya sevgisi demektir. Burada kötü olan Ferrari değildir. Burada kötü olan o adamın Ferrari'ye düşkün olup ona bağlanıp hava atmayı seçmesidir. İşte dünya sevgisi hava atma sevgisi demektir. Müslüman böyle yapmaz. Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere sahip oluruz. Müslümanın zengini fakirinden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Zekat verir, sadaka verir, fitre verir. Etrafındaki mahallesindeki herkese faydalı olur. Fakirden ne fayda gelir? Ailesini ancak zar zor geçindirir. Ancak fakirlerde başka bir hadiste müjde var. Sultanım Aleyhisselam buyurdu. Fakirler cennete zenginlerden 500 sene önce girecektir. Bu niye? Çünkü Allah Teala dünyada zenginlere çok nimet verdi, fakirlere az nimet verdi. Fakirler de ağzını bozmadı ve sabretti. Fakirler cennete peygamberimizin hemen arkasında girerler. Bunun da böyle bir avantajı var. Ancak zengin çok fazla hayra vesile olduğu için Allah katında çok muteberdir. Allah onu çok sever. Bu arabaya gönlünü verme. Zengin ol. 10 tane araban olsun. İslam'da hiçbir sıkıntı yoktur. Ama gönlünü verme. Gönlünü vermekten kasıt ne? Namaz vaktin kaçıyorsa gönlünü vermişsin demektir. Sohbet vaktin kaçıyorsa amacı kaybettin demektir. Bak araca gönlünü verdin. Sen az önce misalde anlattığım o Ferrari'ye kapılan adam gibisin. Şu anda hava atma aşamasındasın Arnavutlar gibi. Bizimkilerin kötü bir ahlakını anlatmak zorundayım tam burada. Yeni bir araba aldıkları zaman mahallesinde 5 tur atıyor.
Ondan sonra gençlerin, köşe başı gençlerinin yanında duruyor. Kolu yan taraftan camdan çıkartıyor ve gençlere bakıyor. Kardeşler nasılsınız ya diyor. Araba almış ya yeni. Hava atıyor. Bunlar çok kötü işlerdir. Bu arabayı sana kim verdi? Allah verdi. Hocam ben çalıştım. Ayaklarını vermeseydi, ayaklarına sıhhat vermeseydi işe gidebilir miydin? Gidemezdin. Örneği arttırayım. Göz vermeseydi, göz ayaktan daha değerlidir. Göz vermeseydi ne olacaktı? Çalışabilir miydin? Hesap yapabilir miydin? 300 çanta, alt alta yazdım, topladım 3500 lira. Bu hesabı yapabilir miydin? Ne yazı yazabilirsin, ne okuyabilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Göz yok. Örneği bir adım daha ileriye götüreyim. Akıl gözden de değerlidir. Akıl vermeseydi ne olacaktı? O zaman sana bu zenginliği kim verdi? Allah verdi. Kardeşim gel biraz şükret. Biraz Rabbini met et. Allah kıskançtır. Kalbini dünyaya bağlayanları sevmez.